tarihin karanlık dehlizlerinde, nice genç umut, nice parlak hayal, iktidarın acımasız çarkları arasında ezilip gitmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en genç padişahlarından biri, henüz 18'inde bir devleti baştan yaratma cüreti gösteren bir idealist. Ve ne yazık ki bu cüretinin bedelini canıyla ödeyen bir kurban, Sultan II. Osman ya da hepimizin bildiği adıyla Genç Osman. Onun hikayesi, tahta çıktığı andan itibaren köhnemiş bir düzeni değiştirme arzusuyla yanıp tutuşan bir gencin karşısında bulduğu devasa direniş duvarları ve sonunda Yedikule zindanlarının soğuk taşlarında son bulan trajik bir öyküdür. Bu videoda Genç Osman'ın kısa ama fırtınalı saltanatını, radikal reform hayallerini, onu ölüme götüren komploları ve Osmanlı tarihinin bu utanç verici kayıp anını tüm çıplaklığıyla ele alacağız. Gelin, kırık hayallerle dolu bu kanlı sona doğru bir yolculuğa çıkalım. Takvimler 1618 yılını gösterdiğinde Osmanlı tahtı beklenmedik bir değişikliğe sahne oldu. Akli dengesi yerinde olmayan amcası Sultan, 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesiyle henüz 14 yaşında bir çocuk denecek yaşta 2. Osman adıyla Cihan İmparatorluğu'nun başına geçti. Babası 1. Ahmet'in erken ölümünün ardından sarayda özel bir eğitimle yetişmiş, zeki, enerjik ve atik bir gençti. İyi derecede Latince, Yunanca ve İtalyanca bildiği, şiire ve edebiyata meraklı olduğu rivayet edilir. Ancak bu genç padişah tahta çıktığı andan itibaren imparatorluğun içinde bulunduğu çürümeyi de fark etmekte gecikmedi. Saraydaki lüks ve israf, devlet kademelerindeki rüşvet ve adam kayırmacılık ama en önemlisi de Yeniçeri Ocağı'ndaki başıbozukluk ve disiplinsizlik onu derinden rahatsız ediyordu. O, seleflerinin aksine devlet işlerine bizzat müdahale etme, sorunların kökenine inme ve imparatorluğa eski gücünü yeniden kazandırma arzusundaydı. Genç Osman'ın zihninde Osmanlı Devleti'ni temelden sarsacak, belki de yeniden ayağa kaldıracak radikal reform planları şekillenmeye başlamıştı. Bu planların en başında ise devletin adeta başına bela olmuş Yeniçeri Ocağı geliyordu. Disiplinden uzaklaşmış, maaşları için sık sık isyan çıkaran, savaşlarda isteksiz davranan bu orduyu ya tamamen lağvetmek ya da köklü bir şekilde ıslah etmek istiyordu. Hayali, Anadolu, Suriye ve Mısır'dan toplayacağı, doğrudan kendisine sadık yeni bir ordu kurmaktı. Sadece askeri alanda değil, idari ve sosyal alanlarda da değişiklikler tasarlıyordu. Saray kadınlarının ve bazı ulema kesimlerinin devlet işlerine aşırı müdahalesinden rahatsızdı. Başkenti, entrikaların merkezi olarak gördüğü İstanbul'dan, belki de Bursa'ya veya Anadolu'nun başka bir şehrine taşımayı düşündüğü bile söylenir. Hatta evlilik politikasında bile bir devrim yaparak, harem dışından, Şeyhülislam Esad Efendi ve Pertev Paşa gibi itibarlı Türk ailelerinin kızlarıyla evlenerek, hem yeni bir güç dengesi kurmayı hem de saray geleneklerini değiştirmeyi amaçladı. 1621'deki Hotin Seferi ise onun için bir dönüm noktası oldu. Lehistan üzerine yapılan bu seferde Yeniçerilerin gösterdiği isteksizlik ve disiplinsizlik, Genç Osman'ın reform konusundaki kararlılığını daha da artırdı. Bu orduyla imparatorluğun geleceğe taşınamayacağını artık çok daha net görüyordu. Ancak Genç Osman'ın bu cüretkar planları, çıkarları sarsılacak olan güçlü odakları hızla karşısına almasına neden oldu. Yeniçeriler ve onlarla işbirliği içindeki sipahiler, sahip oldukları ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarını kaybetmekten korkuyorlardı. Bazı yüksek rütbeli devlet adamları ve ulema sınıfının etkili isimleri, mevcut düzenin değişmesinden ve kendi güçlerinin azalmasından endişe duyuyordu. Saray içinde dahi, sultanın bu başına buyruk ve radikal adımlarından rahatsız olan, kendi geleceklerini tehlikede gören gruplar oluşmaya başlamıştı. Kulislerde gizli toplantılar yapılıyor, sultan aleyhine iftiralar ve dedikodular yayılıyordu. Özellikle hacca gitme bahanesiyle Anadolu'ya geçip yeni bir ordu toplayarak Yeniçerileri ortadan kaldıracağı söylentisi bardağı taşıran son damla olacaktı. Muhalifler Genç Osman'ı toy, tecrübesiz ve din düşmanı gibi yaftalarla halkın gözünden düşürmeye çalışıyordu. İmparatorluğun genç padişahı farkında olmadan etrafı düşmanlarla çevrili bir kaleye dönüşmüştü. 1622 yılının Mayıs ayında Genç Osman'ın hacca gitme niyetini açıklaması zaten aylardır kaynayan kazanın taşmasına neden oldu. Bu niyetin ardında Yeniçerileri yok etme planı olduğu söylentisi askerler arasında hızla yayıldı. Öfkeli Yeniçeriler ve onlara katılan sipahiler İstanbul sokaklarında kazan kaldırdı.
At meydanında toplanan binlerce asker, sultandan bazı devlet adamlarının başlarını istedi ve reform planlarından vazgeçmesini talep etti. Genç Osman, durumu yatıştırmak için bazı çabalar gösterdiyse de karşısındaki öfke seli durdurulacak gibi değildi. Yeniçerilere nasihat etmeye çalıştı, direnmeyi düşündü ancak yanında sadık bir güç kalmamıştı. Vezirleri ve komutanları ya isyancılardan korkuyor ya da gizlice onlarla işbirliği yapıyordu. Kısa süre içinde isyancılar saraya dayandı, 1. Mustafa'yı yeniden tahta çıkardıklarını ilan ettiler ve Genç Osman'ı yakalayarak önce Orta Camii'ne, ardından da aşağılayıcı bir şekilde bir pazar arabasına bindirerek Yedikule zindanlarına doğru yola çıkardılar. Osmanlı padişahı kendi askerleri tarafından esir alınmıştı. Yedikule zindanları, Osmanlı tarihinin nice acılarına, nice trajedilerine tanıklık etmiş bu karanlık mekan, şimdi de genç bir padişahın son günlerine ev sahipliği yapıyordu. Genç Osman, burada her türlü hakarete ve eziyete maruz kaldı. Bir zamanların kudretli sultanı, şimdi birkaç asi zorbanın insafına terk edilmişti. Ve sonunda 19 Mayıs 1622'de o korkunç son geldi. Sadrazamlığa getirilen Kara Davut Paşa'nın emriyle veya en azından göz yummasıyla bir grup cellat Genç Osman'ın bulunduğu hücreye girdi. Rivayetlere göre genç padişah canını kurtarmak için yalvarmış, direnmeye çalışmıştı ancak cellatlar acımasızdı. Uzun ve boğuşmalı bir mücadelenin ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan II. Osman, henüz 18 yaşındayken Yedikule zindanlarında boğularak veya çeşitli kaynaklara göre daha da vahşi yöntemlerle katledildi. Bu, Osmanlı tarihinde bir padişahın kendi tebaası tarafından öldürüldüğü ilk ve en utanç verici olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Onun kayıp çığlıkları Yedikule'nin taş duvarlarında yankılandı ama duyan olmadı. Genç Osman'ın vahşice katledilmesi, imparatorlukta büyük bir şok ve infial yarattı. 1. Mustafa'nın kısa süren 2. saltanatı da kaosla geçti ve sonunda o da tahttan indirildi. Genç Osman'ın katlinde rol oynayan Kara Davut Paşa gibi bazı isimler sonradan yakalanıp idam edilse de bu adalet genç padişahı geri getirmeyecekti. Peki, Genç Osman kimdi? Hayalleri olan, imparatorluğunu daha iyi bir geleceğe taşımak isteyen idealist bir genç mi? Yoksa zamanın ruhunu okuyamayan, aceleci ve tecrübesiz bir yönetici mi? Belki de her ikisi birden. Kesin olan bir şey var ki, onun ölümü Osmanlı tarihi için kayıp bir fırsat olarak görülebilir. Eğer reformlarında başarılı olsaydı, imparatorluğun kaderi bambaşka bir yöne evrilebilir miydi? Genç Osman'ın trajik hikayesi, bize iktidarın ne kadar kırılgan olabileceğini, köklü değişimlerin nedenli büyük direnişlerle karşılaşabileceğini ve en önemlisi, bir toplumun kendi içindeki çürümeyle yüzleşmekten kaçmasının ne ağır bedelleri olabileceğini hatırlatıyor. Onun kayıp hayalleri, tarihin acı bir dersi olarak zihinlerimize kazındı. Siz ne düşünüyorsunuz? Genç Osman'ın reformları başarılı olabilir miydi? Onun hazin sonu engellenebilir miydi? Bu kayıp hikaye size neler düşündürdü? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.